Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bugün bana kargo geldi. Bakın nereden geldi. Çiçek severler bilir, Zengarden'den. Şimdi Zengarden'den birkaç tane çiçek istedim ama inanın ne şekilde çıkacaklar ben de bilmiyorum. İlk defa ben Zengarden'den istedim. Biraz fiyatlar da yüksekti ama size şimdi hem çiçekleri tek tek göstereceğim hem de fiyat bilgisi vereceğim. Bakalım ne derece sağlıklı geliyor Zengarden kargosu. Onu da çok merak ediyorum. Hep birlikte kutuyu açalım bakalım hangi çiçekler varmış. Önce şu üstteki faturayı çıkartalım arkadaşlar. Burada faturamız var. Faturamız burada arkadaşlar. 170 TL'lik bir fatura. Çiçeklerin fiyatları da yazıyor ama ben zaten şimdi çiçekleri çıkarttığımda tekrar size hangisini kaç TL'ye aldığımı belirteceğim. Ama şurada görüyorsunuz Ponstemon'da tükendiği için, stokta olmadığı için başka bir saksıda gönderilmiş. Şurada da Suzan tükendiği için ödeme tekrar tarafıma yapılmıştır diyor. Onu tabii bankadan kontrol etmem lazım. Yani güvenilir bir firma olduğu net. Ama bir de bakalım çiçekler ne durumda. Evet, bakalım çiçeklerimize. Sizle birlikte açalım bakalım. Ben de inan çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani nasıl çıkacaklar? Koruma kağıdı. Evet, bir koruma kağıdımız çıktı. Bu boş. Bunu atıyoruz. Bakalım şurada. Evet, sardunya fidemiz bu. Yani çok büyük boyutta değil. Şöyle de açmak istiyorum ama zımbalı arkadaşlar. Birazdan tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, çiçekleri çıkarttık ve çiçeklerimiz şu kadarcık, görüyorsunuz, minnacık ve 170 TL para verdim ben buna, Zengarden'e. Ve şöyle de göstermek istiyorum. Burada sardunyam var. Rengi farklı olduğu için istedim bunu. Yani boyutu da görüyorsunuz. Çok büyük değil ve bunun fiyatına hemen bakayım. 15 TL 25 kuruşa geldi bu küçük fide. Yani bu yine iyi. Diğerleri daha küçük. Küpeye bakar mısınız? Küpe de minnacık. Bu ne kadar derseniz bu da yine 15 TL 25 kuruş. Evet, şurada Calibracho var. Calibracho'yu Antep'te bulamıyordum. O yüzden istedim. Calibracho da yine gördüğünüz gibi minnacık bir şey. Bu ne kadarmış? Bu da yine 15-25. 15 TL 25 kuruş. Bu fideler bu rakamlarda. Evet, devam edelim. Şurada neydi bunun adı? Erodium. Bu da Erodium arkadaşlar. Erodium olması lazım bu. Evet, bence ya da Hotinia mı? Ya Hotinia ya Erodium arkadaşlar bu. Bunun fiyatı da 15-25. Bu Hotinia olması lazım. Şurada da bu neydi? Bu şeydir, Erodium'dur. Diğeri Hotinia'ydı. Erodium da yine bu da 13 TL 33 kuruş arkadaşlar. 13 TL 33 kuruşa geldi bu minnacık fide. Şurada Vinsa var. Vinsa saksıda ama çok iyi durumda görünmüyor tabii. İnşallah gelişecek, toparlayacaktır bu da. Bunları hemen saksılarına geçirmem lazım. Bunun fiyatı ne kadar derseniz Vinsa'da 24 lira 41 kuruş. Yani çok da ucuz değiller yani bu boyuttaki bir çiçek için. Bu da Penstemon. Penstemon'da arkadaşlar ne kadarmış fiyatı? Bakalım hemen. 16 TL 67 kuruş. Tabii buna KDV de ekleniyor bunlar arkadaşlar. 23 TL 11 kuruş da KDV ödedim. Yani şu kadarcık bir çiçek var arkadaşlar bu gelen. Korumalı gelmiş mi? Çok güzel, korunaklı bir şekilde gelmiş. Sağlamlar. Tabii mevsimsel olarak biraz bozukluklar var. İnşallah onlar toparlanacaklardır. Ve hemen de birlikte dikime geçelim arkadaşlar. Şu iki tanesine karışmayacağım. Şu diğer küçükleri hemen dikeceğim. Çünkü saksıda değiller. Öylece kökün içinde duruyorlar şu anda ve eldiven kullanmayacağım. Neden? Çünkü incitmek istemiyorum onları aslında. Ve hemen şöyle biraz toprak yerleştireyim. Hissetmek istiyorum. Çok küçükler çünkü incitebilirim eldivende. Şunları sonra
temizleyeceğim tabii ve biraz toprak ekleyip biraz daha ekleyeyim. Hemen dikelim. Yine benim karışımım olan toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Kırmızı toprak, perlit var, içinde biraz torf var ve biraz koyun gübresi var. Köklerini oynatmadım, fark ediyorsanız köklerini oynatmadan direkt yeni toprağına geçirdim. Evet, bunun dikimi tamam. Hemen can suyunu veriyoruz. Can suyumuzu da verdik, kenara alıyoruz. Hemen diğerini dikelim. Evet. Bu da minnacık yine. İnşallah sağlıklı da büyürler. Büyümüş hallerini de hep birlikte görürüz. Yine hemen toprak ekliyorum. Köklerini oynamıyoruz. Kökleri zaten zamanla kaynaşacaktır. Toprak eklediğimiz bu yeni toprakla. Evet, bunun dikimi de tamam. Hemen sulamasını yapıyoruz. Can suyumuzu da verdik. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da şöyle alalım. Çabuk çabuk hemen diğerlerini dikelim. Evet. Şuradan Kalipraşo'yu dikelim. İlk defa aslında, inanır mısınız, ben kargodan çiçek istedim. Ben kargoyla da çiçek göndermiyorum. Ama ilk defa da kargodan istedim. Çünkü canlı oldukları için hani uzun sürebilir kargonun gelmesi, yolda başına iş gelebilir korkusuyla istedim. Neyse ki fazla sürmedi. İzmir'den buraya 2 günde geldi çiçeklerimiz. Gördüğünüz gibi kalibra şöyle diktik. Bir tane küpeli fidesi istedim. Küpeliyi neden istedim? Küpeli normalde serin iklimi ve nemli ortamı seven bir tür. Ama Gaziantep'in sıcaklarında bu küpeliyi yaşatmak mümkün değil. Ve o yüzden aslında en azından şu bahar günü küpeliyi evde görmek istedim. Ve yazın sıcağına emin olun kalmayacaktır. Keşke bir mucize yaşasam da ama kalsa. Ama çok zor. Çok zor. Antep'in sıcağına küpeli çiçekleri maalesef dayanmıyor. Bunu da hemen can suyunu verelim. Bunu da diktik arkadaşlar. Gelelim sardunyamıza. Sardunyamızı da biraz büyükçe bir saksıya dikeceğiz. Şöyle hemen yerleştiriyoruz ve toprağını ekliyoruz. Sardunyalar kırmızı toprağı da seviyor. Özellikle de koyun gübresi olan topraklardan çok hoşlanıyorlar. Çok güzel geliştiriyor koyun gübresi. Yani bahçe toprağına da direkt dikebilirsiniz sardunyalar. Öyle çok hassas türler değiller. Ve buna da bir can suyu hemen veriyoruz. Evet, sardunyamızı da diktik. Tüm çiçekleri diktik arkadaşlar. Hazırlar. Evet arkadaşlar, Zengarden'den gelen fidelerimizi diktim. Şöyle de size göstermek istiyorum fideleri. Çok büyük değiller. Minik minikler ama inşallah büyüyeceklerdir. Yani çiçek fiyatları çok zaten artmış durumda. Hatta gül sardunya ben baktığımda 150 TL'ydi fidesi. Yani bu fide normal sardunya fidesi. O yüzden uygun fiyatlı. Bunlar tabii büyüyünce, gelişince tekrar sizin karşınızda olacağız. Evet, yeni bir yıla da giriyoruz bu gece inşallah. Dilerim sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl olur. Hatta yıllarımız olur. Tabii ki ama önce sağlık diliyorum herkese. Daha sonra bereketli, huzurlu yıllarınız olsun arkadaşlar. Güzellikler hep sizinle olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ama lütfen videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın.